Afganistan. Tarih boyu stratejik konumu nedeniyle savaşlar ve çalkantıların odağında oldu. Birçok imparatorluk tarafından işgal edildi ve bölgede kan ve gözyaşı eksik olmadı. Bu tarz tarih ve coğrafya videolarının devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afganistan'ın yazılı tarihi büyük bir Pers İmparatorluğu olan Ahamenişler ile başlasa da M.Ö. 3000 yıllarında bölgede ileri düzeyde kentleşmiş bir medeniyetin varlığına dair kanıtlar bulunmakta. Bölgede koloniciler tarafından birçok antik şehir kalıntısı bulundu. Şu anki başkent Kabil şehrinin bile 3000 yıllık bir geçmişi var ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmiyor. 4 asırdan fazla bir süre Pers hakimiyetinde kalan bölge, Büyük İskender'in M.Ö. 330 yılında Pers İmparatoru 3. Darius ile yaptığı Gaugamela Savaşı sonrasında Yunan hakimiyetine girdi. Büyük İskender'in bölgeyi fethetmesi sırasında bölge halklarından Baktriyalar tarafından büyük bir direniş başladı. Ve uzun süren mücadele sonrasında Büyük İskender, Baktriya Prensesi Roxana ile evlenerek bölgeyi tamamen kontrolü altına aldı. Büyük İskender'in ölümüyle Makedonya İmparatorluğu'nun parçalanması sonrasında bölge, İskender'in komutanlarından Seleukos'un kurduğu bir Yunan devleti olan Seleukos İmparatorluğu'nun kontrolüne girdi. Kısa bir süre sonra Hint Mauryalılar ile yapılan savaş sonucunda bölgenin güneyi Maurya egemenliği altına girdi. Bölgenin kuzeyinde ise Greco-Bakterya devleti kuruldu ve bölgeyi uzun yıllar yönetti. Bölgenin Yunan, Hint, Fars hakimiyetinde bulunması, üç kültürün kaynaşıp eşsiz bir kültür oluşmasını sağladı. Greco-Bakterya İmparatorluğu'nun zayıflaması ile milattan sonra 1. yüzyılda bölge yine Fars kökenli Part İmparatorluğu'nun himayesine girdi. Aynı yüzyılda Kuzey Asya'dan gelen ve Fars kökenli olduğu düşünülen göçmen Yueçi ve Saka kabileleri bölgeye yerleşti. Zamanla Greco-Bakteryalar ve Yueçi kabileleri birleşerek Kuşan Krallığını meydana getirdi ve Kuzey Hindistan'a kadar olan bölgeyi 350 yıl yönettiler. Kuşanlar, krallık içerisinde geniş ve uzun yollar inşa ettiler ve Çin'den Roma'ya hatta Etiyopya'ya kadar uzanan ticareti uzun yıllar kontrol altında tuttular. Ülkenin bir ticaret üssü olması bölgeyi zenginleştirip refah düzeyini arttırdı. Kuşanlar, Yunan ve Hindu tanrılarına bir arada inandılar fakat zaman içerisinde Budizm ülkede baskın hale geldi. Hatta bu dönemde Çin ile ticaret yapan tüccarlar ve Budist misyonerler ilk defa Çin'e Budizmi götürdüler ve bölgede Budizmin yayılmasını sağladılar. Batıda tekrar güçlenen Fars-Sasani İmparatorluğu bölgeyi kısa sürede kontrol altına aldı. Sasani yönetimi sırasında Afganistan bölgesi sık sık göçmen Türk kabilelerinin akınına uğradılar ve bu dönemde bölge halkının kültürlerine derin izler bıraktılar. Sasani İmparatorluğu'nun M.Ö. 651 yılında İslam İmparatorluğu tarafından yıkılması ile Afganistan bölgesi 4 halife döneminde Arap kontrolüne girdi. Ağırlıkla Budist ve Zerdüşt olan bölge halkı önce Emeviler, daha sonra Abbasiler yönetiminde Müslümanlaştırılsalar da Hindu ve Budist yönetiminde kalan Kabil Şahi isminde bağımsız bir ticaret kenti olmaya devam etti. Zamanla Abbasilerin zayıflamasıyla 861 yılında Fars kökenli bir bakırcı ustası olan Yakup bin Laid es-Sefer önderliğinde Seferiler İran, Afganistan ve Kuzey Hindistan'da kontrolü ele geçirdiler. Bu dönemde Afgan halkı tamamen Müslümanlaştırılarak bölge İslam egemenliğine girdi. Seferilerin kısa yönetimi sonrası yeni bir Fars hanedanı olan Samaniler bölgeyi ele geçirdi. Bölge bu dönemde de tamamen İslam ve Fars kültürü etkisi altında kaldı. Ancak Samaniler çok büyük bir hata yaptı. Ordu içerisindeki Türk köle askerleri bir araya getirdi. Türk köle komutan Alptigin zamanla ülkedeki kontrolü ele geçirerek Samani devletine son verdi ve Gazneliler devletini kurdu. Bölgede kurulan ilk Türk devletlerinden biri olan Gazneliler, halen Afganistan sınırları içerisinde bulunan Gazne şehrini başkent olarak kullandılar. 1040 yılında Gazneliler ve Selçuklular arasında yapılan Dandanakan Savaşı sonrası bölgede Selçuklular egemenliğini arttırdı. 1186 yılında yıkılan Gaznelilerin bölgedeki boşluğunu yerel bir sultanlık olan Gurlar doldurdu. Zamanla Harzemşahlar yönetimine giren bölge en kötü zamanlarını Moğol akınları zamanında yaşadı. Cengiz Han bölgede birçok şehri yakıp yıktı. Bölge Timurlulara kadar savaşlar ve hastalıklarla kırıldı ve yıllar süren istikrarsızlık hüküm sürdü. 14. yüzyılda Timur, Afganistan'ı bir askeri üs olarak kullandı. Timur sonrası Babür ve Safari kontrolünde kalan bölge, 1709 yılında Peştun kökenli bir hanedan olan Hotakiler tarafından 30 yıl gibi kısa bir süre yönetildi. 1736 yılında kendisini İran Şahı ilan eden Afşarların meşhur hükümdarı Nadir Şah, Afganistan'a sefer düzenleyerek bölgeyi tekrar fethetti.
1747 yılında Avşar hükümdarı Nadir Şah'ın süvari komutanı olan Ahmet Şah Dürani, Afganistan bölgesine gelip Peştun kabilelerini bir araya getirerek bölgede hakimiyetini kurdu. Düranilerin bölgedeki hakimiyeti modern Afganistan'ın oluşmasında bir mihenk taşı olarak kabul edilir. Tecrübeli bir devlet adamı olan Ahmet Şah Dürani, 25 yıllık hükümdarlığında 3 kez Hindistan'a sefer düzenlemiş ve Delhi'yi yağmalamıştır. Ahmet Şah'ın ölümünden sonraki dönemde işler biraz değişti. Bu dönemde tecrübesiz devlet adamları yüzünden Çin ve diğer ülkelerle ticaret gerilemiş ve ülke ekonomik olarak zayıflamıştır. Bölgede genişleyen Rusya ve Britanya Krallığı tarafından sömürgeleştirilen Hindistan, Afganistan'ın hiç olmadığı kadar çok izole bir hale gelmesine neden oldular. 1826 yılına geldiğimizde Dost Muhammed Han, Durrani Hanedanı'nı tahttan indirerek iktidara geldi ve Afganistan emirliğini kurdu. Muhammed Han uzun yıllar Rusya ile İngiltere arasında dengeleyici bir politika izledi. Fakat Rusların Afganistan'ı işgal edip Hindistan'daki sömürgesini tehdit etmesinden korkan İngiltere, önce davranıp Afganistan'ı işgal ederek halk tarafından pek sevilmeyen eski şahı tekrar iktidara getirdi. İşgalden sonra İngiltere, güvenliği sağlaması için az miktarda birlik bırakarak ordunun büyük kısmını tekrar Hindistan'a çekti. Geri çekilmeden hemen sonra çıkan ayaklanma sırasında İngiliz güçlerinin tamamı katledildi ve Dost Muhammed Han tekrar iktidara geldi. Bu olay İngiltere ve Batı dünyasında şok etkisi yaratmış olsa da yaklaşık 40 yıl sonra İngiltere Afganistan'ı tekrar işgal etti. Uzun süren müzakereler sonrasında Afganistan iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde ise İngiltere himayesinde kalmayı kabul etti. 1919 yılında yani işgalden 40 yıl sonra 3. Afgan-İngiliz Savaşı başladı ve yaklaşık 120 bin kişilik Afgan kuvvetleri İngiliz himayesindeki Hindistan'ı saldırdı. Savaş sonunda Afganistan tam bağımsız bir ülke olduğunu İngiltere ve Batı dünyasına kabul etti. İngilizlerin ülkeden tamamen çekilmesiyle Afganistan Krallığı kuruldu ve Amanullah Han ilk Afganistan kralı oldu. Büyük bir Atatürk hayranı olan Amanullah Han, Atatürk'ün Türkiye'de yaptığı devrimleri ve modernleşme adımlarını ülkesinde uygulayarak Afganistan'ın modernleşmesini sağladı ve dış dünya ile olan ilişkilerini ilerletti. 1973 yılında dönemin Şahı Muhammed Zahir Şah, kayınbiraderi Muhammed Davud Han tarafından kansız bir darbe ile iktidardan düşürüldü. Afganistan Cumhuriyeti kurularak Muhammed Davud Han ülkenin ilk başbakanı oldu. Ancak Davud Han'ın iktidarı fazla uzun sürmedi. 5 yıllık Cumhuriyet yönetiminden sonra Muhammed Han ve ailesi suikaste uğradı ve komünist darbe sonrası Demokratik Afgan Cumhuriyeti kuruldu. Yeni kurulan komünist yönetimin ülkede dini ve gelenekleri baskılayıcı adımlar atması, yüzyıllar boyunca geleneğine ve dinine bağlı olan Afgan halkını kışkırtarak geniş çaplı ayaklanmaların çıkmasına sebebiyet verdi. Ardından gelen Sovyet istilası, yıllarca süren savaş, ölüm ve milyonlarca Afgan'ın ülkesini terk etmesine sebep oldu. Sovyetler Birliği'nin yıkılması ve Sovyet güçlerinin ülkeyi terk etmesiyle 1992 yılında Burhanettin Rabbani önderliğinde Afganistan İslam Cumhuriyeti kuruldu. Fakat ülkede siyasi gruplar arası çekişmeler hiç bitmedi. Taliban isimli, çoğunluğunu Peştunların oluşturduğu Sünni İslamcı grup 1996 yılında Kabil'i ele geçirip Burhanettin Rabbani'yi iktidardan indirdi. Yerine Taliban lideri olan Muhammed Ömer geldi ve ülkede 5 yıllık Taliban rejimi başlamış oldu. Onun döneminde Afganistan'da kadınların çalışması yasaklandı, kız çocuklarının eğitim görmesi engellendi, erkeklere sakal, kadınlara ise peçe zorunluluğu getirildi. 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika'da gerçekleşen terör saldırısı sonucunda Afganistan yönetiminin El-Kaide terör örgütüne destek vermesi sebep gösterildi ve Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül'den 2 ay sonra Afganistan'ı işgal ederek Taliban yönetimine son verdi. Afganistan toprakları tarih boyunca hep savaşlar ve ölümlere sahne oldu. Umarız Afgan halkı gelecekte çok daha iyi günler görür. Daha fazla bilgi için Afganistan hakkında her şey videomuzu izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.